kılıfta kullanacağım kağıtların ölçüsü arkadaşlar 3 santime, şöylesi 13 santim. Kağıtlarımı kestikten sonra önce bantlayacağım. Sonra katlamasını size göstereceğim. Bu şekilde şeffaf koli bandımı açıyorum. Kağıdın kullanacağım bölümünü arkadaşlar şeffaf koli bandımın üstüne yapıştırıyorum. Bu şekilde yapıştırdım ve kesiyorum. Şu yandaki fazlalıkları arkadaşlar içeriye doğru alıyorum. Şöyle ince uzun bir şeritim oldu. Şimdi katlamasını gösteriyorum. Önce boylamasına şu şekilde ikiye katlıyorum. İnce uzun bir şeritim oldu. Bunu şu şekilde ikiye katlıyorum. Açıyorum arayı. Yarıyı ortaya gelecek şekilde katlıyorum. Diğer yarıyı da ortaya gelecek şekilde katlıyorum ve katladığım bu iki yanı birleştiriyorum. Kağıtlarımı bu şekilde hazırladım ve yapmaya başlıyorum. Önce bir siyah bir de yazılı A4 kağıt alıyorum ve bu şekilde birbirinin içinden geçiyorum. Birini alttan, birini üstten. Bu telefon kılıfında arkadaşlar sadece şeritler yapacağız. Şimdi bakın şöyle bir leğim oldu. Bir tane siyah alıyorum. Onu da şu şekilde aşağıdan yukarıya doğru çıkıyor. Zikzak yaparak gideceğiz. İstediğimiz boya geldiği anda bırakıyoruz. Bakın şu şekilde böyle zikzak olarak 20 tane kağıt takıyoruz. Bu şekilde arkadaşlar şeritlerimizi hazırlayacağız. Bunun alt kısmına, tavan kısmına da arkadaşlar şöyle bir minik kareler yapmamız lazım. Bu minik kareleri de yapmak için şu benim kağıdımı, kullandığım kağıdımı şu şekilde şöyle ortadan kesiyorum. Böyle iki tane kağıt oluştu. Bunun bir tanesini alıyorum. Şöyle ikiye katlıyorum. Arayı açıyorum. Yarıyı ortaya gelecek şekilde katlıyorum. Diğer yarıyı da ortaya gelecek şekilde katlıyorum ve bu katladığım iki yanı birleştiriyorum. Diğer yarıyı alıyorum. Onu da şuradan şöyle içeriye geçiriyorum. Şurada. Ve dönüyorum. Bir döndüm. Bir daha döndüm. Ve bunu yakalayıp hemen şuraya arkadaşlar. Şuraya yerleştiriyorum. Evet. Bunların resimlerini kaç tane olduğunu gösterir bir fotoğraf çekeceğim. Ve videonun içinde paylaşarak yayınlayacağım. Bakın. Karelerde bu şekilde yapılacak. Bunun dışında bir de arkadaşlar dikime geçmeden önce şu iki yanı şöyle birleştirerek bunu çember haline getirmemiz gerekiyor. Bunu da çember haline getirmek için ne yapıyorum? Şu son taktığımın katını açıyorum. İki tanesini yakalıyorum ve bu ikisini hemen şuradan içeriye geçiriyorum. Böyle içine geçiriyorum arkadaşlar. Bunun birini böyle yatırıyorum bu tarafa, diğerini bu tarafa yatırıyorum. Bu tarafa yatırdığımı hemen şuraya yerleştiriyorum. Bakın şuraya. Bu tarafa yatırdığımı da bakın şuraya yerleştiriyorum. Arkadaşlar bunu ben iki şekilde yapacağım. Bir kapaklı kılıf yapacağım. Bir kapaksız kılıf yapacağım. İkisinin de sayılarını gösterir listeyi yayınlayacağım. İster kapaklı yaparsınız, ister kapaksız yaparsınız. Artık karar sizin. Arkadaşlar bu telefon kılıfını kapaklı yapacak olursanız şu şekilde kapaklık bölümler yapacağız. Yine aynen zikzak şekilde. Bunların şu kenarlarını kapatmamız lazım. Bakın şurasını ve burasını kapatmamız lazım.
Çünkü bakın şu alt kısmının tamamen siyah gelmesi lazım. Dolayısıyla şuranı da siyah yapacağız. Şurada da şu çatal kısmını kapatmak için yine burayı siyahla kaplayacağız. Aynen şunda yaptığım gibi bakın. Kapattım ve kapattım. Gördünüz mü? Şimdi bunu kapatmak için şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Şu katladığım kağıdı şu şekilde ortadan ikiye bölüyorum. Şöyle iki parçam oldu. Bunun birini alıyorum. Tam şu orta kısımdan içeriye geçiriyorum. Ve döndürüyorum. Bir döndüm. Bir daha döndüm. Ve bunu yakalayıp arkadaşlar hemen şu ortaya yerleştiriyorum. Şimdi gövdedeki kenarları kapatmıyoruz. Çünkü onları çember haline getiriyoruz. Ama kapaklarda bu kenarları kapatmamız gerekiyor. Bakın bu tarafını kapattım. Şimdi diğer tarafını da kapatmak için ne yapıyorum? Burası arkadaşlar dikkat ettiyseniz siyah ama çatal. Onun için bu çatalı kapatmam gerekecek. Şöyle tam ortadan içeriye giriyorum ve döndürüyorum. Bir döndüm, bir daha döndüm ve bunu da ne yapıyorum? Şuraya yerleştiriyorum. Arkadaşlar ister bunu kapaklı yapın, isterseniz kapaksız yapın. Tercih sizin. Ben ikisinin de kalıplarını videonun içine koyacağım. Oradan yaparsınız. Bakın bu şekilde bunların kenarlarını kapatacağız. Şöyle yapıyoruz bunları. Bu şekilde koyuyoruz arkadaşlar. Şöyle. Bunu da böyle koyacağız. Şöyle. Bunu da böyle koyacağız. Ama ne yapıyoruz? Şunun da şu uç kısımlarını kapatmam lazım. Siyahla. Diğer bir tane daha siyah alıyorum kesilmiş. Şuradan içeriye giriyorum ve döndürüyorum. Bir döndüm, bir daha döndüm ve şu araya yerleştiriyorum. Şimdi bunların bir kenarı kapanmamış resmini koyacağım. Bir de kenarları kapanmış resimlerini, iki resmi yan yana koyacağım. Orada bir kafa karışıklığınız olmadan bu kapağı yaparsınız. Burası kapandı. Şimdi şu çatalı kapatmam gerekiyor. Bunu da ne yapıyorum? Hemen şimdi arasını açıyorum. Giriyorum içine. Döndürüyorum. Bir döndüm. Bir daha döndüm. Ve bunu yakalayıp ne yapıyorum? Bu uç kısmını da kapatmış oldum. Şu şekilde şeyimizi kapağımızı da tamamlamış oluyoruz. Artık dikişe geçiyorum. Bütün şeritleri çember haline getirdim. Önce tabanı yaparak işe başlıyoruz. Çember haline getirdiğim şeriti şu şekilde tutuyorum. Şu kısım taban olacak. Taban olacak kısımların şu iki ucunu şu şekilde tutarak şöyle üçgen haline getiriyorum. Hem burayı hem burayı. Bakın şurada yaptım. Bir tanesini yaptım. İkinciyi sizinle yapacağım. Bakın şöyle tutuyorum. Şu üç parçayı şunu ve şunu birbirine dikiyorum. Ki burada şöyle bir yerimiz olsun. Şuradan giriyorum. Bu köşeleri yaptıktan sonra arkadaşlar şu ortadaki boşluklara da şu karelerimi koyacağım. Ama önce bu köşeleri yapmam gerekiyor. Şimdi şunu da şöyle getiriyorum. Bu sefer de bununla bunu dikiyorum.
Bu şekilde oldu. Gördünüz mü? Şöyle. Şimdi şunları, şu 3 taneyi şöyle şu aralara dikeceğim. Şu vaziyette. Şimdi şöyle kırıyorum. İpim burada. Şuradan arkadaşlar şöyle kırdım. Ve şu şekilde buraya dikeceğim. Arkadaşlar şöyle 4 tarafını buraya tutturacağız. Şöyle. Bakın arkadaşlar bu şekilde bu kareleri tabana dikiyoruz. Burayı diktim. Gördünüz mü? Şimdi geliyorum şuraya. Şunu da yine aynı şekilde şuraya tutacağım. Buraya böyle 3 tane dikeceğim. Tabanı diktim. Tüm katları tek tek bunun üstüne yerleştireceğiz. Herhangi bir kırma işlemi yok arkadaşlar. Direkt zikzak olarak bunu dikip gidiyoruz. Kapaklıda da kapaksızda da gövde aynı. Bu şekilde arkadaşlar tek tek bunun üstüne böyle yerleştireceğiz. Gövdeyi diktikten sonra arkadaşlar kapakları da bu şekilde birbirini dikeceğiz. Önceden dikeceğiz bu kapakları. Sonra bu kapağı ana gövdeye birleştireceğiz. Arkadaşlar bakın. Telefon kılıfını bitirdim. Şu kısımlarını arkadaşlar şu yanlarına şu şekilde çarpı varsa şu kısımlardan delersiniz. Eğer çarpı zımbanız yoksa şişle delersiniz. Ve şu şekilde halkaları geçirdikten sonra şöyle kancayla, ucu zincirli kancayla tutturabilirsiniz. Eğer böyle bir halkanız, kancanız, zinciriniz yoksa kanca ya da zincir yerine mesela biz hani geri dönüşümle ilgili ürünler yaptığımız için mesela eskimiş ayakkabılarınızın bağcıklarıyla da bunlara askı yapabilirsiniz. Şimdi bu bitti. Bunun resmini çektim. Zaten paylaşacağım. Şimdi bir de arkadaşlar kapaklı yapacağım demiştim ya hani size. Kapaklının yapacağım kapaklı telefonun kapağını şu şekilde diktim. İpim burada. Şimdi arkadaşlar bunu şu şekilde buraya tutturacağım. Şu vaziyette tutturacağım bakın. Şu vaziyette tutturacağım. Ölçülere sadık kalırsanız arkadaşlar hiç zorluk çekmezsiniz. Bakın şuradan gireceğim ve şu ucunu buraya tutturacağım. Kapaklının da arkadaşlar şu uç kapatma yerlerine kilit yapmayacağım. Çünkü kilit telefonunuzun ekranını bozabilir baskı nedeniyle. Onun yerine kapak kısmını ben cırtla kapatacağım. Şu şekilde arkadaşlar kapağını da dikeceğiz.
Evet. Şu başa kadar şöyle geleceğim. Şöyle şuraya cırtla tutturacağım arkadaşlar. Kilit falan yapmayacağım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi telefon kılıfını bitirdim. Şu kısımlarını cırt yapıştırmanız daha iyi olur arkadaşlar. Dikerek tutturmaya çalıştım ama tutkalım olmadığı için sağlıklı olmadı. En iyisi sağlam bir tutkalla bunu tutturmanız gerekiyor. Bu telefon kılıfında kapaksız da yapsanız, kapaklı da yapsanız gövde aynı. Sadece değişen şu kapak kısmı. Hangisini isterseniz ona göre, ikisinin de zaten kalıbı videomun içinde mevcut. Hangisini arzu ederseniz yaparsınız. Evet arkadaşlar, videom burada sona erdi. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı ve paylaşmayı unutmazsanız sevinirim. Bundan sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.